Merhabalar. Evet, bugün çok merak ettiğim bir tatlıyı yemeye geldim. Aslında bu tatlıyı sosyal medyada gördüm. Ben de merak ettim. Normalinde annem tutturdu perdeleri yıkayalım diye. Çıkmayacaktım dışarı ama anneme biraz yardım edip sonrasında da dedim ben biraz gezeyim. Bir gün tatilim var bari onu güzel geçireyim. Bu tatlıyı Instagram'da gördüm. Hatta ablam da işte bana mesaj attı. Böyle bir tatlı varmış, Fransız tatlısıymış diye. Dedim fırsat bu fırsat. Gideyim bir tadayım bakalım nasılmış. Peki tatlının adı ne diye sorarsanız bilmiyorum. Çünkü sormadım. Sormak da aklıma gelmedi. Ben gittim. Ondan sonra içeri girdim. Tatlılar nerede diye sordum. Bana yerini gösterdiler. Bu tatlıyı gördüm. Dedim ben bu tatlıdan yemek istiyorum. Tamam dediler. Bu yani muhabbet buydu. Sonrasında yanına içecek aldım. Tabii ki de kahve aldım. Ben self servistir diye düşündüm ama değilmiş. Siz çıkın biz getiririz dediler. Neyse yukarı çıktım. Bu kafeye daha önce gelmiştim. Burası birkaç defa el değiştirmişti. Ama bu son sahipleri bayağı bir istikrarlı çıktı. Her neyse. Evet, konuya geri dönüyorum. Tatlı nasıl bir şey derseniz çikolatalı, beyaz çikolata sanırım. İçerisinde mango var, yanlış anlamadıysam tadını. Yanında labne getiriyorlar, bir de çikolata getiriyorlar. Ama keşke hani nasıl yenildiğini söyleselerdi. Ben de sormadım. Tatlıyı görünce körlemesine daldım. Ya tadı nasıldı? Fena değildi. Ama böyle özellikle çok böyle canım çeker. Aman gider gider yerim diyebileceğim bir şey değildi. O yüzden denedim mi? Evet denedim. Aklımda kalmadı mı? Hayır. Bu kadar. Tatlı böyle bir şeydi. Ha, önerir miyim? Paranız varsa, zamanınız varsa gidin, bir tadın. Ama çok da büyük beklentilere girmeyin. Zira hüsrana uğrarsınız. Bir de ben gibi yapmayın. Yanında neden labne veya çikolata veriyorlar? Hadi çikolata mantıklı da labneyi neden veriyorlar? Onu bir sorsanız mükemmel olur. Ben de öğrenmiş olurum. Eğer öyle bir şey yapar da sorarsanız beni de yeşillendirin, bana da anlatın. Ben de öğrenmiş olayım. Bu tatlı sosyal medyada o kadar duyulmuş ki yanıma bir çift geldi. Yan masama daha doğrusu. Onlar da direkt baktılar şöyle bir tatlıyı görünce o tatlıdan söylemişler. Onların da biraz konuşmasına kulak misafiri oldum. Onlar da öyle çok beğendiklerini söylemediler. Bugün bu videoyu sadece bu tatlıyı denemek için çekmedim. Ayrıca size anlatmak istediğim bir şey daha var. Biliyorsunuz ki ben MIF kullanıyorum. Yaklaşık 3 hafta önce veya bir ay önce şöyle bir şey başıma geldi. Orada bir Singapurlu olduğunu söyleyen biriyle tanıştım. Niyetinin ciddi olduğunu ve beni tanımak istediğini söyledi. Her neyse hemen hemen her gün konuştuk. Kendisinin mühendisi olduğunu, Polonya'da yaşadığını anlattı. Ama nedense bilmiyorum, sezgilerim çok mu kuvvetli ya da çok mu safım bilemiyorum. Eee, Ona karşı böyle bir sıcaklık hissedemedim. Normalde hemen erkekler şey derler ya, bir tane fotoğraf gönder, işte boydanlı fotoğraf gönder falan. Öyle bir muhabbet yapmadı. Bu da benim hoşuma gitti. Zira böyle muhabbetlerden hoşlanmıyorum. Yani niye sana fotoğrafımı göndereyim ki, sen kimsin? Ya gerçekten beni tanıma amacında olsan hani şeyi anlarım, hani ya sen gerçek biri misin yoksa sahte bir hesap mısın dese anlarım. Ama ne yazık ki günümüzde öyle bir muamele görmüyoruz. Birkaç hafta konuştuktan sonra işte Araplarla bir iş görüşmesine gideceğini, bunun için çok heyecanlı olduğunu, seyahate gideceğini anlattı. Eğer bu olursa Dubai'ye taşınacağını, ardından da çok iyi para kazanacağını söyledi.
Neyse o gün geldi. İş görüşmesinden sonra bana mesaj attı. İşte iş görüşmem çok iyi gitti. Kesin ben kazandım. Beni işe alacaklar. Çok mutluyum falan filan. Ondan sonra şey dedi. Sana dedi kızma ama dedi bir sürprizim var dedi. Dedim ama vallahi yani ne alaka? İşte sana hediye aldım. Adresini yollar mısın? Sana göndermek istiyorum dedi. Ben tabii istemedim. Ne alaka? Uzun zaman reddettim ama çok üsteledi. Ben dedim iyi tamam yani madem çok ısrar ediyorsun. Neyse adresimi verdim. Birkaç gün sonra farklı bir numaradan, Polonya numarasından eee, mesaj geldi. İlk önce birkaç defa aramışlar bir Türk numarasından. Ardından da o Polonya numarasından mesaj geldi WhatsApp'tan. Çalıştığım için bakamadım. İşte gümrükten dolayı paketinizi size ulaştıramıyoruz. Belli bir meblağ ödemelisiniz. Ardından size bu paketi ulaştıracağız diye. Yanılmıyorsam 5.000 lira istiyorlardı. Ben de bunu görünce kafamdan aşağı bir kaynar sular döküldü yani. Ne yapacağımı da şaşırdım. Ekran görüntüsünü alıp ona gönderdim. İşte şey dedi. Ya ben biliyordum böyle olacağını. O kutunun içine işte paketin içine sana 1.000 dolar koydum. İşte paketin içine 1.000 dolar koydum. Bana kızma lütfen. Bunu senin için yaptım. Bu sana hediye. Böyle bir para meblağ çıkar diye gönderdim. O paradan ödersin. Şu anda sen cebinden bunu ver. İşte paket eline geçince buradan karşılarsın zararını. Herhangi bir para da cebinden çıkmış olmaz. Bu durum beni çok rahatsız etti. Daha öncesinden hiç yurt dışından herhangi bir alışverişin bir paket getirip götürme gibi, pardon, göndermek veya bir şeyler almak gibi bir durum olmadığı için çok da bilgim yoktu. Çalıştığım yerdeki çocuklardan birkaç tanesi bayağı bilgili. İçlerinde İngilizce mühendislik okuyan falan vardı. Ben de onlara sordum ve acı bir gerçekle karşılaştım. Singapurlu beyefendi meğersem da 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 tam fake'miş. Yani adamların dolandırıcı olduğunu falan söyledi çocuk. Daha doğrusu olabileceğini söyledi. Herhangi bir yurt dışından bir şey aldığımızda gümrükte ayrı bir para ödemediğimizden bahsetti. Bu yüzden de bu parayı göndermemem gerektiğini söyledi. Ben bunu sorarken hala da Polonya numarasından işte mesajlar geliyor işte parayı gönderecek misiniz, göndermeyeceksiniz, paketi geri iade edeceğiz falan diye. E, Çalıştığım çocuklardan biri de işte kendi fotoğrafını çekip şeye yazdı. Kusura bakma bizim kendi dolandırıcımız var. Hani ona dolandırılmadığımız zaman küsüyor diye. Sonrasında zaten herhangi bir mesaj gelmedi. Demem o ki uygulamayı kullanırken cidden çok 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 dikkatli olun. Ben bu konularda kendimi akıllı sanırdım ama değilmişim yani gayet de safmışım. Siz benim gibi olmayın. Gözünüzü dört açın. Karşınızdaki profil sahte olabilir. Sahte olduğu gibi üstüne üstlük dolandırıcı da olabilir. Veya daha beteri de olabilir. O yüzden dikkatli olmakta yarar var. Uzun lafın kısası dolandırılıyordum. Yeni insanlarla tanışayım, yabancılarla konuşayım derken 5.000 liramdan olacaktım. Sanki o parayı çok kolay kazanıyormuşum gibi. Gerçi bu Singapurlu çocuk kendini belli etmişti. Nereden belli etti? Şöyle sürekli işimi soruyordu. Bir türlü işimi anlayamıyordu. Yani bir insan işini bir defa söyler, iki defa söyler. Hadi olsun üç olsun. Ama yani sürekli de unutulmaz. Bir sıkıntı olduğu belliydi. Ama yine de işte bendeki salaklık dedim ki olabilir, kafası karışıktır, hayatı yoğundur, aklında tutamıyordur, ne bileyim başka kızlarla görüşüyordur. Olabilir yani. O yüzden çok da takmamıştım. Kim bilir o Singapurlu erkek profilinin arkasında
nasıl bir insan vardı onu da merak etmiyor değilim. Hani acaba bayan mıydı yoksa gene erkek miydi onu da bilmiyorum. Ama merak ediyorum. Saçma bir şey ama öyle. Bu olay olduktan sonra onu her yerden engelledim. Gerçi bu olay bana ders oldu. Bundan sonra gerçekten birini tanımak istediğim zaman face to face görüşmeden hiç kimseye inanmayacağım. İlk önce bir yüz yüze görüşelim. Sonrasında arkadaş mı oluyorum? Arkadaş olduktan sonra iyi gittiyse sevgili mi oluyorum? Ne oluyorsam olurum. Sonrasında yani her şey. Yani böyle şeylerle daha fazla karşılaşırsam bilmiyorum en sonunda herhalde tamamen insanlardan soyutlanmış, hiç kimseye güvenmeyen bir kadın olarak hayatıma devam edeceğim. Bu arada bu tatlıyı yemem herhalde 20-25 dakika rahat sürdü. Biraz büyük, bir de ben biraz yavaş yedim tadını çıkara çıkara. Ama bu kadar uzun olduğunu düşünmemiştim. Bayağı da sürmüş yani. Ki bazı yerlerini kestim bu arada videonun. Ona rağmen gene de bayağı uzun olmuş. Tatlıyı yerken garsonun azizliğine uğradım. Biraz acemi sanırım. Yan masaya tatlılarını getirirken benim masama çarptı. Öyle olunca da kahvem döküldü. Bir de çok toy. Herhalde lise öğrencisi. Çok tatlı bir çocuktu o yüzden hiç işini zorlaştırmak istemedim. Malum herkes ekmeğinin peşinde bacım. O yüzden hiç kimse hiç kimsenin işini zorlaştırmasın. Kıyamam. Müşterilere abla abi dediği için de bir de üstüne üstlük azar yedi. Neyse hadi biraz kafeye gezelim. Ve veda zamanı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.